Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün kırtasiyeden aldığım bu ahşap duvar rafını bambaşka çok güzel bir duvar rafına dönüştüreceğim. İlk öncelikle boyayacağım rengi göstermek istiyorum. Ben Multisurface antik beyaz rengini kullanacağım. Üzerine dekopaj yapacağım için alt zemininin açık renk olmasında fayda var. Yani beyazın her tonunu kullanabilirsiniz. Kabıma bir miktar aldım. Fırça yardımıyla rafımı boyuyorum. Boyama işlemini yaparken fırça izi kalmamasına özen gösteriyoruz. Boyamanın püf noktası çok kalın bir şekilde sürmememiz lazım. Çok az bir şekilde boyayı sürüyoruz. Yani hemen ilk kat boyamada kapanmasını istemiyoruz biz. Ne kadar ince boyayı kullanırsanız o kadar sonuç elde edersiniz. Bu şekilde birkaç kat boya yapmamız lazım. İlk öncelikle ben astar dediğim ilk katı boyuyorum. Boyama işlemini yaptıktan sonra kurumaya bırakıyorum. Kuruma işlemini genelde bir gün sonrasında, yani ahşap mobilyalarda özellikle bir gün sonrasında tekrar ikinci kat boyayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama yapacağımız bizim duvarda kullanacağımız bir süs olduğu için bu 6 saat kuruma süresine dikkat etmemiz de yeterli olacaktır. Ben bu şekilde 3 kat boyadım. Daha öncesinden kullanmış olduğum, elimde kalmış olan bu şekilde dekopaj kağıdım vardı. Bir kısmını kullandığım için bütün halinde değil. Şimdi dekopaj tutkalıyla ilk önce zeminime tutkalımı sürüyorum. Bu işlemi hızlı yapmamız lazım çünkü dekopaj tutkalı hızlı kuruyan bir malzeme. Hemen hızlı bir şekilde bütün yüzeye tutkalımı sürüp üzerine dekopaj kağıdımı yapıştırıyorum. Aralarda boşluk kalmaması için elime herhangi bir poşet geçirip kağıdın zarar görmemesi için yapıyorum bunu. Aradaki boşlukları kaybetmeye çalışıyorum ve yapıştırıyorum. Kağıdımızın dayanıklı olabilmesi için üzerine mutlaka dekopaj tutkalından sürmemiz lazım. Bol miktarda bütün yüzeye gelecek şekilde sürüyorum. Beyaz bir üstünü beyaz bir şekilde kaplayacaktır. Sakın endişelenmeyin. Kurudukça şeffaflaşacaktır. Önemli olan burada bu işlemi yaparken fazla bırakmamak. Yani bütün yüzeye yedirerek bu dekopaj tutkalını sürmemiz lazım. Bakın benim kağıdın bazı kısımlarında gördüğünüz gibi yetmedi. Ben bu kısımları önemsemiyorum. Hatta bu kısımlarının daha da hoş duracağını düşünüyorum. Hemen elime zımparayı aldım. Hafif kuruduktan sonra zımpara yardımıyla kenarlarını düzgün bir şekilde kesiyorum. Makasla kesme işlemini yapmıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman çok daha güzel bir şekilde kenar kısımlarını almış oluyoruz. Üst kısmında ise elmas diamond yazıyor üzerinde. Bu rengi kullanmak istiyorum. Küçük pompon fırça yardımıyla dekopaj kağıdımın bu kaplamadığı eksik olan yerlerini bu boyayla hafif hafif tamponlayarak boyuyorum. Siz isterseniz stencil fırçası da kullanabilirsiniz. Yine o da aynı şekilde aynı işlemi görecektir.
Kenar kısımlarını da yine metalik rengimle geliyorum. Siz isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani üzerine herhangi bir işlem yapmadan direkt vernikleme işlemini yapabilirsiniz. Ben eskitme kremi ile sonradan karar verdiğim için aralarına eskitmeler yapmak istedim. O yüzden bazı yerlerine stencil fırçamla hafif hafif dokunuşlarla eskitmeler yapıyorum. Bu işlemi yaparken alttaki boyanın tabii ki kurumasını beklememiz lazım. Kağıdımın üzerine gelen kısımlarında istediğim yerlerine bu işlemi yapıyorum. Beyaz olan kısmında da yine aynı şekilde eskitme kremimi sürüp hafif nemli bir sünger yardımıyla silerseniz çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Eğer ıslak mendilin suyunu sıkmadan alırsanız bakın benim yaptığım gibi bütün hepsinin gittiğini görüyorsunuz. Yani ıslak mendil kullanırsanız ıslak mendili hafif sıkarak ondan sonra kullanmanızda fayda var. Yoksa bakın bayağı bir boyayı yani eskitme kremini ne yapabiliyorsunuz? Çıkartabiliyorsunuz. Bunun için tekrar ben hafif hafif eskitmelerimi yapıyorum fırçamla. Eğer fazlalık olursa yine ıslak mendille o kısımlarını alabilirsiniz. En sonraki işlem vernikleme işlemi. İstediğiniz herhangi bir su bazlı vernik kullanabilirsiniz. Mat, yarı mat ya da parlak olacak şekilde çeşitleri mevcut. Ben bu sefer elimde taş vernik vardı. Taş vernik kullanacağım. Taş verniğim parlak, elimdeki ise mat bir vernikti. O yüzden parlak verniğimden kullanmak istiyorum. Taş verniğin kullanım alanı aslında daha suya dayanıklı olacak şekilde bir vernik olduğu için daha çok su görecek. Dışarıdaki herhangi bir malzemenizi, dışarı koyacağınız herhangi bir malzemenizi taş vernik kullanmanızda fayda var. Eğer evde kullanacaksanız bu herhangi yaptığınız objeyi o zaman herhangi bir su bazlı vernik de kullanabilirsiniz. Ben eskitmelerime sonradan karar verdiğim için dediğim gibi ilk önce verniğini yapmıştım. Daha sonrasında gözüme çok beyaz geldi bu kısımları, raf kısmı. Daha sonrasında eskitmelerini yaptım. Yani en sonki kısmı bu halinde değil. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.